Arkadaşlar merhaba. Bugün kendimce uyguladığım ve çok sevdiğim bir tarifi paylaşacağım sizinle. Mac and cheese yapacağız. Kendimce ufak dokunuşlarla birazcık lezzetini arttırdığım bir tarif bu. Öncelikle elimde 2 adet bayat ekmek var. Bu ekmeklerimi böyle kabaca parçalıyorum ve rondomun içerisine atıyorum. Bu hem de bayat ekmekleri değerlendirmek için çok iyi bir yol olurken bir yandan da hem hazırladığınız yemeğin lezzetini arttırıyor hem de kıvamına böyle küçük bir dokunuş sağlamış oluyor. Ekmeklerimi önce birazcık rondodan geçiriyorum. Hafif parçalandığında üzerine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, tuz ve 4 diş sarımsak ekliyorum. Bu noktada biraz aroma katabilmek için ben taze kekik kullandım. Çok fazla değil, şöyle bir tutam kekik kullanmanız yeterli. Eğer seviyorsanız taze biberiye de olur veya sevdiğiniz farklı bir baharatı bu noktada ekmekleriniz içine eklerseniz daha aromatik bir kıvam kazanmış olacaktır. Bütün malzemelerimi rondodan çekiyorum ve görmüş olduğunuz gibi bütün malzemeler iyice parçalandı, iç içe geçmiş oldu. Şimdi ekmek kırıntılarımı bir kenarıya aldım. Daha sonra onları tekrar elimize alacağız. Ama ben öncelikle makarnamı haşlayacağım. Eğer burada tercihen fırına girebilecek bir tencereniz varsa o tencereyi kullanarak başlarsanız tek bir tencerede bütün işi halletmiş olursunuz. Makarnalarımı haşladım. Ancak süzgeçten geçirmeden önce makarnamı suyundan büyük bir kupa fincana ayırıyorum. Bunu daha sonra sosumda kullanacağım. Ayırdıktan sonra makarnalarımızı süzüyoruz ve süzgeçte soğumaya bırakıyoruz. Bu arada yine aynı tenceremin içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ekledim. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum. Tereyağım eriyip yağım iyice kızdığında 2 adet piyazlık doğradığım soğanımı ilave ediyorum. Burada soğanlarımızı yüksek ateşte hızlı bir soteleme yapacağız. Hafif karamelize olmaya başladığında, kahverengilikleri görmeye başladığımda aslında istediğim noktaya ulaşmış olacağım. Gördüğünüz gibi artık soğanlarım da iyice küçüldüler ve kahverengilikleri görmeye başladım. İşte burada üzerine 1 yemek kaşığı un ekliyorum. Eklediğim unu soğanlarıma iyice karıştırıyorum. İyice karıştığına emin olduktan sonra 1 yemek kaşığı daha un ekliyorum. Unumu kokusu çıkana kadar soğanlarımla birlikte kavurmaya devam ediyorum. Kokusu çıktıktan sonra 500 mililitre sütüm var. 500 mililitre sütümü yavaş yavaş ilave ediyorum ve 500 mililitreyi ilave ettiğinizde gördüğünüz gibi koyu kıvamlı bir beşamel elde etmiş olduk. Burada içine rendelediğim eski kaşar kullandım ben. Eski kaşarımı ilave ediyorum. Bana sorarsanız eriyip uzayabilecek bir peynir tercih etmeniz çok daha güzel olacaktır. Hatta 1-2 çeşit peynir karıştırabilirsiniz bile. Peynirim iyice eriyip sosum daha da yoğunlaştığında ayırdığım 1 fincan makarna suyumu bu sosuma ilave ediyorum. Yine yavaş yavaş karıştırıyorum ve sosum artık iyice sulu bir kıvam aldı. Bu noktada sosumu lezzetlendirmeye başlayacağım. Ben bunun için karabiber ve 1 yemek kaşığı kadar da hardal kullanıyorum. Eğer seviyorsanız işte tam bu noktada sosunuza acı sos ilave ederseniz çok lezzetli olmuş olur. Acısı da her yere homojen bir şekilde yayılmış olur. Sosumu karıştırdıktan sonra haşladığım makarnalarımı içine ilave ettim. İyice karıştırıyorum. Sosun her yerine yayıldığından emin oluyorum. Üzerine rendelediğim kaşarlardan ayırdığım yine rende kaşarımı ekliyorum. Fırında üzeri kızarana kadar 200 derecede pişiriyorum. Zaten bütün malzemelerim önceden pişmiş olduğu için üzerinin kızarmış olması bizim için yeterli olacaktır. Eğer ızgarada kızartmak isterseniz başından ayrılmayın. Çok hızlı bir şekilde kızarabilir. Makarnam fırındayken öncesinde rondodan çekmiş olduğum ekmek kırıntılarımı genişçe bir tavanın içinde kızarana kadar karıştıra karıştıra bu şekilde birazcık aslında kurutma işlemi yapmış oluyorum. Bu işlemin sonunda kıtır kıtır ve aromalı ekmekleriniz olacak. Gördüğünüz gibi makarnamız fırından çıktı, servis etmeye hazır. Makarnanızın üzerine bir parça kıtır ekmeklerle birlikte hem lezzetine aromanızla hem de kıvamıyla küçük bir dokunuş sağlamış oluyorsunuz. Sevdiğiniz lezzetleri kombinleyerek kendi reçetenizi yaratabilirsiniz.
kendinize ait lezzet sırlarınızı bizimle paylaşmayı, Instagram'dan takip etmeyi, YouTube'dan abone olmayı unutmayın. Şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere.